Kemo kanalından herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere orta kalitede alabileceğiniz GMKI 87 klavyeyi anlatmak istiyorum. Değerlendirmek isteyenler için kullandığım ürünlerin linki aşağıda olacak. Dilerseniz ilk önce masamızı temizlemekle başlayalım. Sonrasında klavyemi getireceğim. Evet arkadaşlar, klavyeyi aldığınız zaman size karton kutuda bu şekilde geliyor. GMKI 87 ibaresini görebilirsiniz. 3 modlu LCD ekranlı mekanik klavye diye. Hemen şöyle etrafını göstermek istiyorum. Burada farklı renkler olduğunu söylüyor ama sadece beyaz renk olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Arka tarafta ise keycaps'leri dizerken bize yardımcı olması için bir tane dizilim bize şablonu vermişler. Bu da gerçekten güzel. Dilerseniz bir kutusunu açalım ve içinde neler çıkacak hep beraber bakalım. Kutu içinden gördüğünüz gibi klavyenin kendisi. Şuradaki stikeri sökeyim. Bir tane kullanım kitapçığı yer alıyor. Bir adet Type-C ve Type-A şeklinde kablomuz var. Switch çıkarıcı ve keycaps çıkarıcı çıkıyor. Kutu içeriği bu kadardı. Şimdi isterseniz bir çalışıyor mu diye kontrol edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar klavyemiz çalışıyor. Şu anlık bizim çalışır halde bir işimiz yok. Hemen şöyle sökelim. Sökmeden önce isterseniz biraz tasarımından size bahsedeyim. Dış gövdesi plastik, yani alüminyum kasa değil. %80'lik bir klavye. Normalde 86 ya da 87 tuş oluyor bunlarda. Bu ise 85 tuş. Artı ses tekerleği, yani toplamda 86 tuş elde ediyorsunuz. En önemli özelliği de programlanabilir LCD ekrana sahip olması. Arkasını çevirdiğimiz zaman ise iki kademeli ayak yapısı ve kaydırmaz tabanları görebiliyoruz. Ön tarafa baktığımızda kablolu, Bluetooth ve 2.4 GHz 3 tür bağlantı seçeneği, Mac tuşunun olması da gerçekten gayet güzel bir özellik olmuş. Evet, dışını bitirdiğimize göre arkadaşlar sökme işlemine başlayabiliriz. Ama sökeceğimiz zaman bir vida arıyoruz. Bu klavyede öyle bir özellik yok arkadaşlar. Yani dışında herhangi bir şekilde klavyede bir vida yok. Onun için hemen şöyle göstereyim sizlere de. Bakın tam şurada şöyle görüyorsunuz, uzun bir şekilde eklenti yerleri var. Yani biz bu kasayı buradan ayıracağız. İlk önce şöyle ben çektirme yapacağım. Bakalım oluyor mu? Hayır, olmuyor. Şöyle kart getirmiştim. Arkadaşlar ince bir kartla araya sokuyorum ve ileri geri şeklinde yapacağım. Evet, biraz zahmetli oluyor gerçekten. Şöyle kaldıralım. Evet, yanlış yaptığımız bir şey var. Ses tekerleğini sökmedik. Sökelim, kenara koyalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kasayı çıkarttık. Şöyle kaldıralım. Bağlantı yerlerimizi görüyorsunuz. En alt tarafta 3000 mAh'lık pili görebiliyoruz. Bu 3000 mAh'lık pil bize 150 saat kullanım süresi verecek. Tabi bu kullandığınız animasyon ve RGB'ye göre değişir. Hemen üzerinde silikon bir yapı var. Onun üstünde de köpük kullanılmış. Sonrasında ise PCB geliyor. Yalnız PCB burada vidalanmış. Ben şimdi bu vidaları da bir sökeyim. PCB'ye neler yapılmış onu da görmek istiyorum. Evet arkadaşlar, ben söktüm. Üst tarafta plastik switch kabı var. Hemen altında sünger yapı var. Sünger yapının altında silikon yapı var. Hemen onun altında PCB geliyor ama PCB de böyle şeffaf bir şeyle kaplanmış durumda. Gayet güzel ve başarılı olmuş. Yani gördüğünüz gibi yalıtım için çok fazla şey harcanmış burada. Hemen ben şimdi bunu güzel bir şekilde tekrardan toplamak istiyorum. Evet, şöyle klavyeye baktığın zaman artı bir şey görüyorsunuzdur illaki. Bundan önceki topladığımız klavyede olmayan bir şey vardı. Bundan önceki topladığımız klavyeyi izlemeyenler izleyebilirler. Tam düzgün bir şekilde hot swap klavye nasıl yapılır onu göstermiştik. Şimdi bunda ise gördüğünüz gibi buralarda contalar var arkadaşlar. Bu contalar ses çıkartmayı önlemek için kullanılıyor. Bunlar farklı türlerde de olabiliyor. Kimilerinde silikon oluyor, kimilerinde bunun gibi böyle ne deniyor, köpüksü yapı oluyor. Burada orta kalite olduğu için köpüksü bir yapı kullanılmış. Bunlar çok dayanıklı değil. İleride fazla böyle sök tak yaparsanız kopabiliyor. Arkadaşlar klavyeyi daha fazla modlamayacağız. Aslında PCB'nin altına bir kağıt bant geçilebilirdi. Siz belki uğraşmak istemezsiniz diye stok haliyle de size göstermek istediğimden dolayı o kısmı uğraşmadım. Bir de stabilizerleri dengeli hale getirebilirdim. Onlarla da uğraşmadım. Sebebi ise siz tamamıyla bunun bir stok halini görün. Eğer ileriki videolarda bunun daha böyle stabilizerlerini dengeli hale getirmek istiyorsanız ya da daha çok modlama istiyorsanız da bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Ben size yardımcı olabilirim. Ya da bir video çekeriz bunun hakkında. Switch için Gateron V2 siyah,
3000 switchlerini kullanacağım. Siz isterseniz 5000 ya da farklı modeller de kullanabilirsiniz. Akko, Cherry bulabilirsiniz, gayet güzel olur. Aynı zamanda bu switchler yani Gateron V2 switchler de yağlanmış bir şekilde geliyor. Bir daha modlamama ihtiyaç kalmayacak. Tam 85 tanesini koyduk. Birkaç tanesini yumulttuğu için bir klavye testi yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, sorunu buldum. Gördüğünüz gibi pinler yumulmuş. Pinler yumulduğu için de klavyenin tuşları çalışmıyordu. Ben hepsini söktüm. Toplam 7 tane switch'imizin pinlerini tekrar düzeltmem gerekecek. Şöyle kenara koyuyorum. Sizin eğer vaktiniz varsa pin yerlerini arkadaşlar iğne ucuyla delin. Genelde bu klavyelerde böyle sorun olması gayet normal. Şimdi klavyemizi toplayalım. Keycaps olarak ben PBT keycaps tercih ettim arkadaşlar ama boyalı olanından, yani double shot değil, uzun zaman sonra boyalar silinecektir. Siz isterseniz PBT double shot da alabilirsiniz. Şimdi gelelim keycaps'leri dizmeye. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir klavye elde etmiş olduk. Yaklaşık 950 gram ağırlığında ve şöyle sağa sola yaptığın zaman yani plastiğin bir esnemesi mevcut. Onun haricinde herhangi bir esneme mevcut değil. Diğer klavyenin esnememesi neden? Çünkü dış yüzey alüminyumdan yapılıyordu. Bu tamamen plastik olduğu için şu kadar esneme bunda makul görülebilir. 950 gram da ağırlık olarak da gayet yeterli. Zaten switch seslerini duydunuz. Gerçekten kaliteli bir klavye olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi yazılım kısmına geleceğiz. Yazılım kısmı biraz karışık. Aynı zamanda ekranımıza GIF ve resmi nasıl ekleyeceğinizi size göstermek istiyorum. Ses tekerleğimiz de gayet güzel bir şekilde bu arada çalışıyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Evet arkadaşlar, şimdi Gemakay 87'nin yazılımı gerçekten sıkıntılı bir yazılım. İlk önce Windows'a kurulumunu size göstereceğim. Şimdi Zuaio Gemakay 87 Software Download yazdıktan sonra burada mkb m.my Download Center diyorsunuz. Ben tıkladım. Benim internetim yavaş olduğu için bu şekil yapıyorum. Şimdi buradan geldik. Gemakay 87'yi bulalım abi. Zuaio Gemakay 67 pardon 81 87. Bakın 3 tane şey var. Birincisi ekranımızı şekillendirmek için, yani gift ve yüklemek için, resim yüklemek için, 2.4 kullanmak için ve kablolu kullanmak için. Şimdi bu 3 tanesini de arkadaşlar indiriyoruz. Sebebi ise biz yazılım kuracağız. Bu yazılımın içine bunları ekleyeceğiz. Mesela ben her birine tıklayıp şöyle indirilenler deyip göstereyim size. Bakın şöyle yanına geçireyim direkt olarak. Şöyle kablolu 2.4 ve Tools diye bunların üçünü de ben ne yapmışım? Arkadaşlar gördüğünüz gibi indirmişim. Şimdi bunları indirdikten sonra devam ediyoruz. Daha bitmedi. GitHub VIA diye bir uygulama var. VIA birçok klavyenin arayüzü diyebiliriz arkadaşlar. Uygulaması diyebiliriz. Bunun aynı şekilde şöyle VIA App yazdığınız zaman VIA App diye şöyle internetten kullanabildiğiniz de bir arayüzü mevcut. Ama bizim Windows bununla ilişkimiz yok. Biz direkt Windows'a yükleyeceğiz. O yüzden isteyenler tabi buradan da aynısını yapabilir yaptığım işlemlerin. İsteyenler Windows yükleyebilir. Ben ilk önce size Windows'a nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. GitHub VIA dedikten sonra buradan geliyorsunuz arkadaşlar. VIA'ya geldikten sonra bakın şurada ben onu yani tekrar anlatayım da çünkü anlamayan olabiliyor. Buraya tıkladım. Buna tıkladım. Buraya geldim. Buradan da VIA 3.00 Win eksiye tıklıyorum. Bunu indireceğim. O da nasıl? Hemen onu da göstereyim. Ben size bundan önce indirdiğim için şunu kapatayım. Bunu da indirmiştim bu arada. Bakın VIA 3.00 Win. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi çift tıkladığım zaman evet ben bunu kuracağım bu şekil. VIA'yı kuruyorum şu an. Bakın arkadaşlar VIA şu an Windows'uma kuruldu. Ama gördüğünüz gibi klavyemi görmüyor. Her ne kadar klavyem çalışsa da. Şimdi peki ne yapacağız? Hemen gösteriyorum. Ayarlara geldik. Buradan ayarlarınızı yapabilirsiniz. Light mode işte bu şeyle alakalı. Siz söyleyin. Bunun arayüzüyle alakalı. Buradan
Şu Show Design tab'i açıyoruz. Sonra buradan Design'e geliyoruz. Bakın burayı da açıyoruz. Şu şıkkı da açıyoruz arkadaşlar. Şimdi Load diyorum. İndirilenler, tüm dosyalar. Bu kablolu ve 2.4'ü aç demiş, indirmiştik hatırlıyorsunuz. Aç dedim. Bunu da aç diyorum. Ne yaptım? Bakın burada Zuhai Gemekai 87 bunu açtı. Yani artık klavyemi görüyor. Ama hangisinde? Kablolusunda. Bir daha load diyorum. Bu sefer tekrar indirilenler. Tüm dosyalar. Kabloluydu. Bu sefer 2.4 yapacağız. Aç diyorum. Buradan da açım. Bakın 5588. Bir tanesi 55 olan kablolu, 88 olan kablosuz versiyonu. Şimdi burada bu ikisini yükledikten sonra burada bakın hemen açalım şöyle. Hemen bir dakika. Hemen açabilir. Artık açıldı. Şimdi burada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz tuşa istediğiniz şeyi atabilirsiniz. Efektleri yapabilirsiniz. Makrolar yapabilirsiniz. Yaptığınız makroları kaydedebilirsiniz. Işıklandırma yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi buradan artık yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani bu klavyenin atamalarınla olan alakalı kısım burasıydı. Biz şimdi gelelim bunu Windows'a kurduk. Hatta şöyle göstereyim. Buradan da çıkayım. Bir dünya şey yüklediğim için kusuruma bakmayın. Bakın VIA burada. Hemen şöyle LoL'ün yanında da alalım. Burada VIA'yı görüyorsunuz arkadaşlar. VIA'yı burada isterseniz kullanabiliyorsunuz. Şunu da göstereyim. Nerede? Nerede? Evet şu. Burada da ne dedik? Ekranı ayarlayacağımız yer burası. Hemen onu da göstereyim. Tümünü ayıkla diyorum. Ayıkla. Şimdi bana ayıkladı. Yükleyelim. Tamam dedik. Finish dedik. Evet. Hemen aşağıda İngilizce Next dedik. Yüklendikten sonra aç Quick Run olsun. İleride belki kapatırım. Yok Quick Run olmasın. Next diyelim. USB kısmına getirdim. Direkt olarak açıldı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan da aynı VL Mouse'daki gibi onu da izleyebilirsiniz. VL Mouse'daki gibi geliyorsunuz buraya ister resim Picture kısmından isterseniz Animate indirip işleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Burası da bu şekildeydi. Yazılım kısmında başka bir şey yok arkadaşlar. Dediklerimi yaparsanız yazılım kısmında erişmiş olursunuz. Aydınlatmaları yapmış olursunuz. Sonuç olarak en azından birkaç gün kullanmak istedim arkadaşlar. Zaten pilini bitirdim ve doldurdum. Şimdi size rahat rahat sonuçlarını söyleyebilirim. Öncelikle çoğu klavyede olmayan sleep modu bunda mevcut. Yani özellikle gidip kapatmayla uğraşmayacaksınız. Bıraktığınız zaman otomatik olarak kendini kapatıyor klavye. Bu güzel bir özellik, çoğu klavyede yani çoğu Çin klavyede yok diye biliyorum ben. En azından benim denediklerimde yoktu. Ve kablosuz 2.4 GHz'de herhangi bir gecikme olmadı. Yine bunlarda şüphe edenler olduğu için bunu söylüyorum. Kullanım süresini bir hafta demiştik çünkü 3000 mAh'lık piller genelde bir hafta gidiyordu. Ama buradan ben 5 saat 6 saat kullanımla maksimum 5 gün götürebildim. Tabi bu sizin animenize ve RGB'nize göre değişecektir. Ve arkadaşlar Cherry profil keycaps'lerle ve Gateron V2 siyah switch'lerle bu klavye inanılmaz güzel olmuş. Kullanmaktan gerçekten acayip derecede zevk aldım. Uzun zamandır herhalde kullanmadığımdan dolayı baya severek kullandığım bir klavye oldu. Benim bu klavye hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Aklıma da başka bir şey gelmiyor doğru söylemek gerekirse. Ama gerçekten çok sevdim. Eğer sizler de bu tarz ürünleri almak istiyorsanız aşağı link bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Ya da bu klavyeyi de satın alabilirsiniz. Tam tamına böyle nasıl diyeyim maliyetine yakın bir fiyat koyacağım arkadaşlar. İster alın ister almayın. Çok önemli değil. Tercih sizin. Tabi tek tek de linklerini koyacağım. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Fiyatlar olarak nasıl geldiğinde. Ortalama olarak baktığımız zaman kablosuz bir klavye için olabilecek en iyi fiyat diyebilirim bu performansa göre. Eğer sizler de bu tarz içerikleri beğeniyorsanız ve destek olmak isterseniz arkadaşlar beğen butonuna basabilirsiniz. Ve aynı zamanda incelememi istediğiniz herhangi bir ürün varsa merak ettiğiniz mesela bunu yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.